Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir tarifle sizlerleyiz. Börek yapıyoruz. Hem de şöyle çıtır çıtır börek. Ispanaklı, pırasalı, peynirli iç harcıyla bu güzel ve katmerlenen böreğimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Keyifli seyirler olsun. 2 su bardağı suyu yoğurma kabımıza alıyoruz. Suyumuz ılık olacak. 1 tatlı kaşığı mayamızı ekliyoruz. Unumuzu dahil ediyoruz. Unumuzu azar azar ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Unu az gelebilir. Yavaş yavaş un ekleyerek yoğuruyoruz. Hamurumuzun kıvamı şöyle ele hafif yapışıyor. 5 bardak toplamda un kullandım. Siz de benim gibi yavaş yavaş unu ekleyin. Çünkü her unda farklılık gösterebiliyor. Şimdi tezgahımıza az biraz un serptim. Üzerine de biraz un alıp bunu bezelere, hamurumuzun altını üstünü unladıktan sonra bezelere ayırıyorum. Sekiz tane beze yapacağım. Bezelerimiz irili ufaklı olabilir. Kendimiz onu elimizde tekrar ayarlayabiliriz. Bütün bezelerimizi yaptık. Şimdi kenara alacağım. Kenara alıyorum. Altına un serptim tabi hamurlarım, bezelerimizin. Üzerini kapatacağım. 15-20 dakika bekleteceğim. Ben iç harç olarak pırasa ve ıspanak karışımını kullanıyorum. Yarım kilo kadar ve beyaz peynir 1 kase. Baharatları ve tuzu ilave ediyorum. Baharat ve tuz damak tadınıza göre uygulayabilirsiniz. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Şimdi bunların hepsini birlikte karıştırıyoruz. ...15 dakika beklettim ve şimdi bezemizin altına üstüne un aldıktan sonra açmaya başladım. Şöyle açıp kenara alıyoruz. Diğer bezelerimizi de aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle altına üstüne un aldıktan sonra açıyoruz. Evet. Şu şekilde açıp kenara alıyoruz. Son bezemizi de açtık.
Hepsini açtık, kenara aldık. Tabağımızın tabanını sıvı yağla yağlıyoruz. Hamurumuzu da aynı şekilde yağlıyoruz. Bütün hamurlarımızı tabağımıza aldık ve aralarını yağladık. Üzerini şöyle kapatıyoruz. Üzerini streç filmle kapattık. Yarım saat bekletiyoruz. Hamurumuz yarım saat dinlendi. Şimdi açmaya başlıyoruz. Tezgahımıza bir miktar sıvı yağ alıp yağlıyoruz. İlk hamurumuzu aldık tezgahımıza ve üzerine de çok az yağ aldıktan sonra açmaya başlıyoruz. Şöyle, her zaman söylediğim gibi hamur güzel oldu mu açımı kolay oluyor. Sizlere hiçbir zorluğu yok. Bu hamurun çok rahatlıkla açabilirsiniz. Şöyle incecik açılıyor. Şöyle dikdörtgen şeklini verdik. Şöyle yanlardan kesikler atıyoruz. Üç o taraftan, üç bu taraftan, her iki taraftan da üçer tane kesik atıyoruz. Malzemeyi ortaya koyuyoruz. Şöyle iç malzememizi koyduğumuz yerin üzerini kapatıyoruz. Bu kadar. Hamuru tezgaha alıyoruz ve üzerine çok az bir yağ gezdirip tekrar açmaya başlıyoruz. Dediğim gibi hamur çok güzel ve daha siz bir de yağlı hamurların açılımı daha kolay oluyor. Elinizi değdirdiğiniz an açılmaya başlıyor. Hamurumuzu yine dikdörtgen açtık ve her iki taraftan da üçer tane böyle kesikler atıyoruz. Bir kenarın ortaya malzememizi yerleştiriyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz ve diğer ucu da getiriyoruz üzerine.
Her detayını anlatıyorum. Takipçilerimizden birisi, abla anlatırsan çok memnun olurum demişti. O yüzden her detayını anlatıyorum. Şu şekilde yapıyoruz. Evet, burayı da böyle kıvırdık. Şu şekilde. Ve şöyle yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Tepsi mayası için yarım saat üzerini kapatacağız, bekleteceğiz. Evet, tepsi mayamız geldi. Şimdi fırına göndereceğiz ama öncesinde size bir şey söyleyeyim. Şu şekilde üzerini streç filmle kapatıp derin dondurucuya atın. Çıkardığınızda bir 15 dakika önce çıkarıp üzerine sıvı yağ sürüp tekrar fırına verirseniz, pardon, dolaptan çıktıktan sonra üzerine sıvı yağ sürüp 15 dakika bekletip fırına verirseniz çok güzel taptaze bir böreğiniz olur. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyoruz. Börekler pişti. Çok da güzel pişti. Şöyle altı üstü çok güzel kızardı. Şöyle çıtır çıtır pul pul dökülüyor. Bakın, gördünüz mü? Çok güzel oldu. Ama beklettiğimiz zaman şöyle yumuşayabiliyor. Şu şekilde yumuşuyor. Dediğim gibi çok güzel oldu. Evet, bizlerden bu kadar. Yapacak ve yiyecek olanlara sağlıkla afiyet olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın ama her an bizimle kalın.